Merhabalar, herkese iyi akşamlar, sevgiler. Bu videoda Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen 1923 nüfus mübadelesini ele alacağız. Bu tarihi olay, iki ülkenin geleceği için alınmış stratejik bir karar olsa da her iki taraftan milyonlarca insanın hayatını derinden etkiledi. Çünkü benim ailem de Selanik ve Midilli adasından mübadele ile Türkiye'ye gelmiştir. Geçenlerde anneannemin geldiği köyü Selanik'te ziyaret ettim. İstiyorsanız videolarımdan bulup izleyebilirsiniz. Hemen konuma devam ederken şunu sizlere söylemek isterim. Bu videoda 1923 Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi ile derin acılar barındıran bir konuyu ele alıyoruz. Bu, sadece iki devletin aldığı bir karar değil, milyonlarca insanın hayatını kökten değiştiren ve onlara tarifsiz acılar yaşatan bir süreçti. Bu videonun amacı, ne bir tarafı suçlamak ne de diğerini haklı çıkarmaktır. Amacım, bu tarihsel olayı duygusal bir tarafsızlıkla incelemek, bu kararın ardındaki nedenleri ve sonuçlarını anlamaya çalışmaktır. İnsanların yuvalarını terk etmek zorunda kalmalarının, doğup büyüdükleri topraklardan koparılmalarının nasıl bir acı yarattığını ve aynı zamanda mübadele gerçekleşmeseydi iki toplum arasında yaşanabilecek daha büyük sorunlardan da bahsetmek istiyorum. Bu süreçte yaşananları desteklemiyor ya da yüceltiyor değilim. Yalnızca bu tarihsel olayın insani yönünü anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. Haydi konumuza giriş yapalım. Genellikle mübadele aklıma geldiğinde şu sorular hemen aklıma geliyor. Eğer mübadele gerçekleşmeseydi neler olabilirdi? Gerçekleştiği için insanlar hangi zorluklarla karşılaştı? Bu sorulara yanıt ararken tarihsel gerçekler ve olgular üzerinden ilerleyeceğiz. Sizin de bu konuda farklı görüşleriniz varsa lütfen paylaşmaktan ve yorum yapmaktan çekinmeyin. Tarihsel ve siyasi arka planına bakacak olursak şöyle özetleyebiliriz. Nüfus mübadelesi yalnızca 1923 Lozan Anlaşması'nın bir sonucu değil, aynı zamanda 19. yüzyıldan itibaren başlayan ulus devletleşme sürecinin bir parçasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla Balkanlarda milliyetçilik hareketleri güçlenmiş, bu durum etnik gruplar arasında çatışmalara neden olmuştur. Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndan 1821-1830'dan sonra Rumlar, Yunanistan'ın sınırlarını genişletme hayali olan Megali İdea'ya destek verirken, Anadolu'da yaşayan Rumlar ve Türkler arasında kültürel bağlar giderek zayıflamıştır. Birinci Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı sürecinde ise Rumlar ve Türkler arasındaki gerilim daha da artmıştır. Yunan ordusunun Batı Anadolu'ya işgali sırasında yaşanan çatışmalar ve misillemeler, mücadeleyi kaçınılmaz hale getiren etnik bir uçurumu derinleştirmiştir. Lozan Anlaşması ve Mübadele Anlaşması şöyledir. Lozan Barış Konferansı sırasında her iki ülke, sınırları içinde bulunan azınlıkların güvenliğini sağlamanın zor olduğuna karar verdi. Bunun sonucunda iki ülke arasında bir zorunlu mübadele kararı alındı. Mübadeleye tabi olanlar din temelli olarak belirlendi. Mübadeleye dahil edilenleri şöyle açıklayabilirim. Türkiye'de yaşayan Ortodoks Rumlar, Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türkler. Mübadeleye dahil edilmeyenler ise İstanbul Rumları yaklaşık 120 bin kişi, Batı Trakya Türkleri yaklaşık 130 bin kişi. Bu anlaşma dünya tarihinde ilk ve en büyük zorunlu nüfus değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. İnsanların yaşadığı zorluklara gelecek olursak bunları birkaç başlık altında toplayabiliriz. 1. Fiziksel zorluklar. Mübadele süreci insanların evlerini, köylerini, tarlalarını ve hatta aile mezarlarını geride bırakmalarını zorunlu kıldı. Göç sırasında insanlar yeni yerlerde barınacak yer bulmakta zorlandı. Bazıları yolculuk sırasında hastalık ve açlık gibi nedenlerle hayatını kaybetti. 2. Ekonomik kaybın boyutları. Göç edenler sahip oldukları mülkleri geride bırakmak zorunda kaldı. Türkiye'de Rumların bıraktığı mülkler ile Yunanistan'da Türklerin bıraktığı mülklerin denk olduğu varsayıldı.
Ancak bu hiçbir zaman adil bir şekilde gerçekleşmedi. Yeni topraklarına gelen mübadiller genellikle kötü şartlarda tarım yapmaya zorlandı ve iş bulmakta büyük sıkıntılar yaşadı. 3. Psikolojik travmalar. Göçmenler sadece fiziksel ve ekonomik zorluklarla değil, aynı zamanda psikolojik bir yıkımla da karşı karşıya kaldı. İnsanlar doğdukları topraklardan koparıldığı için uzun yıllar yurtsuzluk hissi yaşadı. Bazı mahallelerde Yunanistan'a göçmüş olan Rumlara Türk tohumu, bazı mahallelerde Türkiye'de yaşayan ve Yunanistan'dan gelen Türklere ise Yunan tohumu diye dalga geçildi, aşağılandı. Mübadillerin birçoğu yeni yerleştikleri toplumlarda dışlandılar. Peki bu kadar acıyı çekmek zorunda mıydık? Mübadele olmasaydı ne olurdu? Diye eğer bana sorarsanız onu da şöyle birkaç başlıkta sizlere anlatabilirim. 1. Türkiye'de Rumlar kalsaydı. Türkiye'de yaşayan Rumlar, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra oluşan milliyetçi politikalar nedeniyle büyük ihtimalle ayrımcılıkla karşılaşacaktı. Ayrıca 1930'lar ve 1940'larda Türk ulus devlet politikalarının yükselişi sırasında İstanbul dışında Rum nüfus zorunlu göçe maruz kalabilirdi. 2. Yunanistan'da Türkler kalsaydı. Yunanistan'daki Müslüman Türkler özellikle Balkan Savaşları sonrası artan milliyetçilik nedeniyle ciddi baskılara maruz kalabilirdi. Batı Trakya'da Türk nüfusu bugün bile kimlik ve hak mücadelesi vermekteyken o dönemde çok fazla zorluklarla karşılaşılabilirdi. 3. Etnik çatışmaların artışı. Eğer mübadele yapılmasaydı Türkler ve Rumlar arasında etnik gerilimler büyük ihtimalle daha kanlı sonuçlara yol açacaktı. Balkanlarda olduğu gibi Anadolu'da ve Ege'de toplu katliamlar ve çatışmalar yaşanabilirdi. Tabii ki de yıllarca Yunanistan'da yaşayan Türkler ve Türkiye'de yaşayan Rumlar kendilerine ve çevresine göre bir kültür olarak yeni bir kültür benimsemişti. Mübadeleden sonra doğan kültürel kaybın boyutlarını da şöyle açıklayabilirim. 1. Türkiye'nin kaybettiği kültürel zenginlikler. Anadolu'da yaşayan Rumlar binlerce yıllık kültürel ve dini mirasın taşıyıcısıydı. Bu toplulukların göçüyle birlikte Türkiye önemli bir kültürel çeşitliliği kaybetti. Özellikle Karadeniz ve Ege bölgesinde müzik, mimari ve mutfak kültürü büyük bir dönüşüme uğradı. 2. Yunanistan'ın kaybettiği zenginlikler. Yunanistan'a göç eden Türkler özellikle Osmanlı döneminde geliştirdikleri tarım, el sanatları ve mutfak kültürleriyle bölgeye katkı sunuyordu. Türklerin göçüyle birlikte Yunanistan'da bu zenginliklerden mahrum kaldı. Konuyu eğer toparlayacak olursak, bugün Türkiye'de mübadele ile göç edenlerin torunları, bunlardan biri de benim, atalarının yaşadığı zorlukları anılar ve hikayeler üzerinde hatırlatıyor. Benzer şekilde Yunanistan'da da mübadillerin torunları bu zorunlu göçün etkilerini hala hissetmektedir. Mübadelenin mirası her iki ülkede de hem kültürel bir zenginlik hem de tarihsel bir travma olarak görülmektedir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele, tarihin derin yaralar açtığı anlardan biridir. Bu videoda bu kararın insanların hayatlarında nasıl derin izler bıraktığını ve aynı zamanda olmasaydı neler yaşanabileceğini incelemeye çalıştım. Amacım bu acıları küçümsemek ya da taraf tutmak değil, yalnızca tarihe insanca ve objektif bir pencereden bakmaktı. Bu olay bize bir yandan milliyetçilik ve devlet politikalarının bireyler üzerinde yıkıcı etkisini, diğer yandan tarih boyunca halkların taşıdığı ortak acıları anlamamız gerektiğini hatırlatıyor. Eğer bu videonun bu olayların daha iyi anlaşılmasına ve farklı bakış açılarının oluşmasına katkı sağladığını düşünüyorsanız ne mutlu bana. Unutmayalım ki tarih yalnızca bir ders kitabı değil, insanlığın duygularını ve trajedilerini taşıyan bir mirastır. Tarih bize sadece acıları değil, aynı zamanda dersler alabileceğimiz fırsatlar da sunar. Türkiye ve Yunanistan'ın ortak geçmişi, dostluğu ve kültürel bağları, politikaların ötesine geçerek iki halkın birbirini anlaması ve barış içinde yaşaması için bir zemin oluşturabilir.
milliyetçilik, ayrıştırıcı politikalar ve ön yargılar geçmişte olduğu gibi bugün de yeni acılar yaratabilir. Ancak halklar arasında empati ve diyalog kurulduğunda tarih sadece bir yük değil, aynı zamanda ortak bir geleceğin kapısını aralayabilir. İki ülkenin daha çok barış içinde birbirine dostça yaklaşarak hareket etmesi hem geçmişin yaralarını iyileştirecek hem de daha güzel bir gelecek inşa edecektir. Elimden geldiğince size hissettiklerimi objektif olarak internetten bulduklarımı, araştırdıklarımı paylaştım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunu söylemeyi sevmiyorum genelde ama algoritma YouTube'da bu şekilde çalıştığı için eğer ki videomu beğendiyseniz lütfen beni takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.